Tarih boyunca bazı insanlar zamanın perdesini araladıklarını ve geleceğin karanlık sayfalarını gördüklerini iddia ettiler. Kimileri onları birer deli, kimileri ise gerçeğin elçisi olarak tanımladı. Peki ya bu kehanetlerin sadece birer kurgudan ibaret olmadığını, bizzat insanlığın kaderini şekillendirdiğini söyleseydik? Bugün tarihin tozlu sayfaları arasında saklı kalmış, kimisi gerçekleşmiş, kimisi ise hala başımızda bir kılıç gibi sallanan, insanlık tarihinin en tüyler ürpertici 5 kehanetine doğru ürkütücü bir yolculuğa çıkıyoruz. Kehanet mi yoksa kaçınılmaz bir son mu? Hazırsanız karanlığın perdesini birlikte aralayalım. Ama videoya geçmeden bu tip videoların devamı ve kanalın ayakta durması için abone olup videoları beğenmenizi rica edeceğim. Hemen konumuza dönelim. 1. Nostradamus'un Londra'nın adil kanı kehaneti. Nostradamus'un Londra'nın adil kanı ile ilgili kehaneti genellikle Les Prophéties yani Kehanetler adlı eserinin 2. yüzyıl 51. dörtlüğünde yer alan ifadelere dayandırılır ve tarih boyunca 1666 Büyük Londra yangını ile ilişkilendirilmiştir. Bu kehanet dörtlükte şu şekilde ifade edilir. Londra'da adil olanın kanı eksik olacak veya talep edilecek, 66 yılının ateşinde yanacak. Kadim Lady yüksek yerinden düşecek, aynı tarikattan birçok kişi öldürülecek. Bu ifadelerin 1666 Büyük Londra yangınını işaret ettiği düşünülür. Metindeki sayısal ifadeler yorumcular tarafından 1666 yılına yani Büyük Londra yangınının yaşandığı yıla yorulur. Yangın gerçekten de Londra'nın büyük bir kısmını küle çevirmiş ve tarihi dokuya büyük zarar vermiştir. Kadim Lady ifadesinin ise Londra şehrini veya o dönemki İngiliz monarşisini temsil ettiği kabul edilir. Adil olanın kanı ifadesi ise genellikle muğlak kalsa da bazı yorumcular bunun yangından hemen önce şehri kırıp geçiren büyük veba salgınına ve yangının vebayı taşıyan fareleri öldürerek salgını durdurmasına bir gönderme olduğunu iddia ederler. Diğer bir yorumsa yangının bir günahın veya adaletsizliğin bedeli olarak geldiği şeklindedir. 2. Şaman Tarabi'nin Kara Ejderha Nehri kuruyacak kehaneti. Şaman Tarabi'nin Kara Ejderha Nehri kuruyacak kehaneti, Orta Asya ve Sibirya halklarında sözlü kültüründe yer alan doğanın dengesinin bozulmasına ve yaklaşan felaketlere işaret eden sembolik bir kehanettir. Kara Ejderha Nehri, Amur Nehri, bölge mitolojisinde genellikle bereketin, yaşamın ve kadim gücün sembolü olarak kabul edilir. Kehanete göre nehrin sularının çekilmesi veya kuruması sadece fiziksel bir kuraklık değil, aynı zamanda manevi bir çöküşün, kadim geleneklerin unutulmasının ve insanlığın doğayla olan kutsal bağının kopmasının habercisidir. Şaman Tarabi, nehrin kara olarak nitelendirilmesinin nedenini suyun içine karışacak olan kirlilik, açgözlülük ve yıkım olarak açıklar. Kehanetin temelinde yatan mesaj, insan doğaya hükmetmeye çalıştıkça yaşam kaynağı olan nehrin gücünü kaybedeceği ve bu kurumanın beraberinde büyük bir kıtlığı, huzursuzluğu ve sosyal düzenin bozulmasını getireceğidir. Sonuç olarak bu kehanet, modern dönemde bölgedeki çevresel değişimler ve iklim krizleriyle ilişkilendirilmiştir. Amur Nehri havzasında yaşanan düzensiz su seviyeleri, endüstriyel kirlenme ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık belirtileri, yerel halk nezdinde Tarabi'nin kehanetinin bir yansıması olarak görülmektedir. Nehrin kuruması, kehanetin işaret ettiği manevi boşluk ve doğanın intikamı bağlamında bölge halkı için hem ekolojik bir uyarı hem de kadim bir bilgelik hatırlatıcısı olarak kabul edilmektedir. Bu kehanet, günümüzde çevre bilincini artırmak ve doğa ile uyumlu yaşamın gerekliliğini vurgulamak amacıyla bir anlatı olarak yaşatılmaya devam etmektedir. 3. Alois Earl Mayer'ın 3 günlük karanlık kehaneti. Alois Earl Mayer'ın 3 günlük karanlık kehaneti, 20. yüzyılın en ünlü ve üzerinde en çok durulan felaket öngörülerinden biri olarak kabul edilir. Alman bir kuyu ustası ve duru görü yeteneğine sahip olduğu iddia edilen Earl Mayer, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde yaptığı kehanetlerle tanınmıştır. Kehanete göre, gelecekte yaşanacak büyük bir savaşın ardından dünya genelinde 3 gün sürecek bir karanlık dönemi başlayacaktır. Earl Mayer'ın tasvirlerine göre bu karanlık güneşin tutulması veya basit bir gece değil, gökyüzünün tamamen karardığı ve hiçbir yapay ışığın çalışmadığı, tamamen dış dünyaya kapalı, ürkütücü bir süreçtir.
Bu karanlığın büyük bir küresel çatışmanın ve yaşanacak büyük yıkımların ardından geleceği ifade edilir. Oehlmeier, bu dönemde insanların evlerinde kalmalarını, pencereleri siyah kağıtlarla kapatmalarını ve dışarı bakmamalarını, dışarıda olanlarınsa o anda yaşamlarını yitireceğini öngörmüştür. Kehanetin sonucunda bu 3 günlük süreçten sağ çıkanların dünyada yeni bir başlangıç yapacağı ve hayatta kalan insan sayısının oldukça azalmış olacağı belirtilir. Bu kehanet genellikle bir kıyamet senaryosu veya büyük bir toplumsal dönüşümün sembolü olarak yorumlanır. Oehlmeier'in öngörüleri, bugün modern dünyanın içinde bulunduğu teknolojik ve jeopolitik belirsizliklerle sıkça kıyaslanmakta, pek çok kişi tarafından doğa olayları, atmosferik değişimler veya geniş çaplı enerji kesintileri gibi olası senaryolarla ilişkilendirilmektedir. Oehlmeier, bu karanlık günlerin ardından huzurlu ve daha ruhani bir dönemin başlayacağını savunmuş, bu süreci eski dünyanın sonu ve yeni bir insanlık evresinin başlangıcı olarak tanımlamıştır. 4. Baba Vanga'nın Kursk ve Çelik Kuşlar Kehaneti. Baba Vanga'nın Kursk ve Çelik Kuşlar Kehaneti, 20. yüzyılın en çarpıcı ve en çok tartışılan öngörülerinden biri olarak kabul edilir. Balkanların ünlü kahini Baba Vanga'nın 1980 yılında dile getirdiği bu kehanet, yıllar sonra gerçekleşen trajik bir olayla doğrudan ilişkilendirilmiştir. Vanga kehanetinde şu ifadeleri kullanmıştır. 100 yılın dönümünde, Ağustos 1999'da, Kursk sular altında kalacak ve tüm dünya onun için ağlayacak. O dönemde Kursk isminin bir savaş gemisi mi, bir şehir mi yoksa başka bir şey mi olduğu anlaşılamamış, kehanet uzun süre gizemini korumuştur. Kehanetin sonucu 12 Ağustos 2000 tarihinde Rusya'ya ait Kursk adlı nükleer denizaltının Barents Denizi'nde batmasıyla ortaya çıkmıştır. Denizaltıda meydana gelen patlamalar sonucu gemi sulara gömülmüş ve içerisindeki 118 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmiştir. Çelik kuşlar ifadesi, bazı yorumcular tarafından denizaltının gövdesini veya kazayı kurtarmak için gelen ekiplerin araçlarını temsil eden bir metafor olarak görülmüştür. Bu olay, kehanetin Kursk sular altında kalacak kısmının denizaltının batışıyla, tüm dünya onun için ağlayacak kısmını ise kazanın yarattığı küresel üzüntü ve trajedinin boyutuyla birebir örtüştüğü şeklinde yorumlanmıştır. Baba Vanga'nın bu öngörüsü, modern tarihte gerçekleşmiş en dikkat çekici geleceği görme örneklerinden biri olarak literatüre geçmiştir. Olayın ardından yaşananlar, kehanetin sadece yerel bir felaketi değil, uluslararası yankı uyandıran bir trajediyi işaret ettiğini düşündüren temel unsur olmuştur. 5. Hopi yerlilerinin mavi yıldız ve gökyüzündeki ev kehaneti. Hopi yerlilerinin mavi yıldız ve gökyüzündeki ev kehaneti, bu kadim halkın inanç sisteminde 4. dünyanın sonunu ve 5. dünyanın başlangıcını temsil eden en önemli öğretilerden biridir. Hopi bilgeleri, insanlığın evrimsel ve ruhsal süreçlerini bir dizi döngü olarak görür ve bu kehanetler dünyanın büyük bir arınma sürecinden geçeceği zamana işaret eder. Kehanete göre mavi yıldız Kachina gökyüzünde göründüğünde bu olay 4. dünyanın sona erdiğinin ve yaklaşan büyük değişimin habercisidir. Mavi yıldızın belirmesi, insanlığın doğadan koptuğu ve manevi değerlerini yitirdiği bir dönemde gerçekleşecek olan büyük bir sınavın başlangıcı olarak görülür. Gökyüzündeki ev veya bazen göklerdeki köy ise bu dönemde insanların gökyüzünde inşa edeceği devasa yapılar ve yaşama alanları olarak yorumlanır. Hopi büyükleri, gökyüzünde parlayan büyük bir yıldızın ve oradaki yaşam alanlarının insanın doğa yasalarına aykırı teknolojik ilerleyişinin doruk noktası olacağını ifade etmişlerdir. Kehanetin sonucu bu dönemde yaşanacak büyük bir sarsıntı, toplumsal kaos ve ardından gelecek büyük arınma sürecidir. Bu arınma, dünyayı eski dengeye kavuşturacak ve yeni, daha ruhani bir çağın kapılarını aralayacaktır. Modern dönemde bu kehanetlerin yorumlanması oldukça ilgi çekicidir. Pek çok gözlemci, gökyüzündeki ev tasvirini, dünyanın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) veya benzeri uzay üsleriyle ilişkilendirmektedir. Mavi yıldız ise, astronomik olaylar, bazı kuyruklu yıldızlar veya gökyüzündeki parlak gök cisimleriyle sembolize edilmektedir.
Hopi halkı için bu kehanetler, teknolojik gelişimin bir son değil, insanın kendi iç dünyası ve yeryüzüyle olan bağına geri dönmesi gerektiği yönünde bir uyarı niteliğindedir. Kehanetler bu süreci korkuyla değil, kaçınılmaz bir döngüsel geçiş ve insanlığın yeniden doğuşu olarak kurgulamaktadır. İşte insanlığın hafızasına kazınmış, kimini hayrete düşüren, kimini ise uykusuz bırakan o 5 büyük kehanet. Bazılarına göre bunlar sadece geçmişin korkuları. Bazılarına göre ise yarınımıza dair sarsılmaz birer uyarı levhası. Belki de kehanetler geleceği tahmin etmekten öte, insanlığın kendi sonuna dair duyduğu o derin, kolektif endişenin bir yansımasıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kehanetler yaşanmayı bekleyen birer senaryo mu, yoksa bizim kararlarımızla yazılacak olan geleceğin gölgeleri mi? Cevap ne olursa olsun zaman işlemeye devam ediyor. Geleceğin hangi sayfasına imza atacağımızı ise sadece biz belirliyoruz. Karanlıkta kalan gerçeklerle tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.